Teşekkür ederiz bizi bugün ağırladığınız için. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Türk-Alman Kitabevi nasıl bir yer? Buraya henüz gelmemiş birisi için anlatır mısınız kısaca? Aslında biz 1955'te rahmetli babam kurmuştu burasını. İkinci Dünya Savaşı'nda katılmıştı daha 15 yaşındayken ve ondan sonra Rusya esirde kaldı. Asıl amacı İran'a göç etmekti. Şah Pahlavi zamanında çok Avrupalı göç ediyordu. İstanbul'dan geçip burada kaldı ve kitap evini kurdu. 1955'te kurup ki Kumracı Yokuşu'nda kurmuştu kendisi. 1965 yıllarında buraya geçti. İlk işimiz aslında Deutsch als Fremdsprache dediğimiz yani okul ve ders kitapları. O öncelikle işimiz ama aşağıdaki gördüğünüz gibi her tür romanlarımız ya da vesaire var. 5 senedir de bir kahve açtık beraberinde. Hep kıyaslıyorduk yani zaten yeni bir fikir değil bu ama sırf kitapçı olarak da duramadığınız için. Ben hep kıyaslıyorum eskiden kitap alana kahve ısmarlardım. Şimdilik kahve içen kitap da alıyor beraberinde öyle oluştuk. Gördüğünüz gibi bizim burada da çok öğrencilerimiz oturuyor. Burada ders çalışıyorlar 6 saat. Burada belli bir süreci de kurmaya başladık. Yani Alman, Türk, Türk, Alman. Mesela bir tane Alman pastanın yanına Türk kahvesini içmek gibilerinden. Eskiden daha çok Almanca ile alakalı müşteriler geliyordu. Yani ya Almanca biliyordun ya da belli bir okuldan mezun oldun ya da belli Almanlarla tanışmak isteyen müşteriler geliyordu. Şu anda %75'i Almanca ile hiç alakalı olmayanlar kişiler. Sadece ders çalışmaya geliyorlar ya da bir sohbet etmeye geliyorlar. İlla da Almanca bilmeniz gerekmiyor buraya geldiğiniz vakit. Gördüğünüz gibi çok öğrencimiz geliyor. Burada İstanbul zaten çok sesli bir şehir. Burada sakin bir nokta yaratmaya çalıştık. Buraya yalnızca Almanlar gelmiyor ama sizin Türkiye ve Almanya arasında bir köprü kurma işlevi görüyorsunuz burada, öyle değil mi? Tabii yani mesela birisi yeni Almanya'dan geliyorsa burayı da buluyor. Biz illa da birebir yardımcı olamıyorsak bile birazcık yol gösterebiliriz. Biliyorsunuz Türkiye'de ağız propagandası çok güçlü. Yani en azından söyleyebiliriz, şuraya başvurabilirsiniz ya da benzeri. Bir de Alman Lisesi çok yakınımızda. Avusturya Lisesi çok yakınımızda. Başka öğrenci potansiyeline bakarsanız ilk yabancı dil olarak İstanbul Erkek Lisesi, bir de Cağaloğlu Anadolu Liseleri ve karşıda da birkaç tane Anadolu liseleri var. Onlara hitap ediyoruz tabii ki. Duvara Karşı filminde Fatih Akın'ın değil mi? Orada da aslında bir yardım etme işlevi gören bir Aynen öyle. Aslında bazıları diyorlar ki bu film burada mı çekildi? Hayır, burada çekilmedi ama Fatih buraya gelmişti işte. Ve böyle bir şey kurmak istedi ki burada niye çekmedi? Çünkü eskiden burada neon ışıklar vardı alt katta. Işık uymuyordu. Bütün mesela kitaplar olsun, poşetler olsun, hatta aşağıda böyle bir tane blackboard var. Onu Simur kitabına götürüp orada çekim gerçekleştirdi. Keşke siz oynasaymışsınız. Yok, o kadar kabiliyetim yok. 1955'ten beri buradasınız. İstiklal'in dönüşümüne de tanıklık ettiniz. Nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? İşte ben 1955'te daha yoktum ama benim küçüklüğüm mesela burada geçti. Biz üst katta oturuyorduk. İstiklal Caddesi tek yönlü bir yoldu o vakit. Daha otobüsler vardı, bilmiyorum tam adını unuttum. Böyle elektrikli çalışan otobüs, evet vardı. Burası biraz karanlıktı çünkü pavyonlar falan vardı yan sokaklarda. Sonra Dalan zamanında temizlendi. Yani Galatasaray Lisesi'nden sonraki bölüm biraz daha karanlıktı ama yine de çocukluğumda kötü bir şey geçirdim diye bir şey diyemem. Ben tam bütün değişimi görmedim çünkü biz annemle beraber 1979'da Almanya'ya taşındık. Yani gençliğimi orada geçirdim ve 1992'de geri dönüş yaptım. Ve değişimlikleri aslında arada sırada gelen insanlar çok daha iyi değerlendirebiliyorlar ki kendi çocuğunuzdaki gibi birisi geliyor, 2 senedir görmedi. Ondan sonra diyor ki bu nasıl büyümüş, bu ne güzel olmuş diye. Tabii ki değişiklikler oldu. İyi kötü orta atışılır. Bence trafiğin kaldırması tabii ki iyi oldu. Çünkü çok kalabalık. Masalar dışarıda tek olabilirdi bence ama yine de çok kalabalık olduğu vakit masaların dışarıda da olması pek anlamlı değil. Çiçekleri kaldırdılar. Biz yeşilliği aslında seviyoruz ama o da böyle tünel gibi bakıyordunuz. Şimdi biraz daha ferah oldu bütün olay. Evet.
Ben hep şöyle inanıyorum, bilmiyorum katılır mısınız? İstiklal aslında hep İstanbul'un kalbi, ne kadar değişirse, değişimin yönünü beğensek beğenmesek o bir gelgit halinde oluyor ve hani bir şekilde tekrar canlı sanatın olduğu, sanat kurumlarının olduğu bir yer olarak çok kıymetli. Sizin de burada bu kadar uzun süredir bir kitabevi işletebiliyor olmanız çok kıymetli. Çünkü bu kadar eski bir dükkan çok az değil mi? Maalesef azaldı, evet. Ki biz şu anda neredeyse 2-3 dükkan hariç ve tradisyonel olarak böyle devam eden tek kaldık burada, evet. İyi ki varsınız. Hep Teşekkür beraber. ederim.